Uzun zamandır güzel bir yemek tarifi paylaşmamıştık. O zaman açılışı sağlam bir tarifle yapmak gerek. Müthiş çökertme kebabı. Bodrum kebabı olarak da bilinen bu kebap, Muğla yöresinin en meşhur yemeği. Kısaca kızartılmış kibrit patates, sarımsaklı yoğurt, et ve salçalı sostan oluşuyor. Tabii bir nefis olarak ufak dokunuşlar yapıp elimizden geldiğince daha lezzetli hale getirmeye çalışacağız. Bu yemek açıkçası et seviyorsanız belki de en sevdiğiniz yemek tarifiniz olacak lezzetli bir tarif. Yiyen herkes bayıldı ve övgü dolu sözler sarf etti. Tabii bu durumun bazı dezavantajları da var. Yemeği tadan herkes sizi her gördüğünde bir çökertme kebabı yapsam da yesek diyebilir. İkram ederken bu durumu göz önünde bulundurun yani. En iyisi lafı uzatmayıp tarifin detaylarına geçelim. Öncesinde hala kanalımıza abone olmadıysanız abone ol tuşuna basarak bizi sevindirebilirsiniz. İşe eti hazırlamakla başlıyoruz. Bu tarif için bonfile kullanırsanız daha iyi olur. Antrikotla falan da oluyor tabii ki ama bunun gibi güzel olmuyor açıkçası. Bir kere bonfile çok daha kolay pişiyor. Başka bir et kullanacaksanız yani bonfilenin dışında mutlaka bir ön pişirme yapmanız gerekecektir. Etimiz çok güzel olsa da biraz marine edip lezzetini artırmak şart. Derin bir kaseye aldığımız etlerin üzerine tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik, salça, zeytinyağı, süt ve limon suyu ekleyip hepsini güzelce yoğurarak lezzetlerin ete iyice işlemesini sağlıyoruz. Tüm malzemelerin etin her yerine eşit şekilde dağıldığından emin olmalıyız. Bu et bu şekilde ne kadar beklerse o kadar iyi. Ama zamanınız yoksa 2 saatte yeterli olur. Fakat bonfile dışında bir et kullanıyorsanız tavsiyem en az bir gece beklemesidir. Et bir kenarda beklerken kibrit patatesleri hazırlayalım. Kabuğunu soyup yıkadığımız patatesleri ince halkalar halinde doğruyoruz. Unutmayın, bu yemeğin özelliği gereği patatesler kıtır olmalı. Bu yüzden patatesleri çok kalın doğramıyoruz. Benim elimde böyle bir rende var. Bu iş için çok pratik oluyor. Bu şekilde birkaç dilim alıp aynı anda rendeleyebiliyorum. Sizin böyle bir aletiniz yoksa bu işlemi elbette elle de yapabilirsiniz. Patatesler hazır. Şimdi kararmasını önlemek ve nişastasından arındırmak için suda bekletiyoruz. Bu esnada domates sosunun hazırlanışına geçebiliriz. Orta büyüklükteki bir tavaya biraz zeytinyağı alıyoruz. Sıvı yağ da olur tabii. Üzerine bir diş sarımsak rendeliyoruz. Sarımsak domates sosuna çok hoş bir aroma katıyor. Sarımsakları çok az soteledikten sonra bir kaşık kadar domates salçası ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Ben domates püresi de kullandım ama sadece salça ile de olur tabii ki. Fakat tahmin edeceğiniz üzere taze domatesin tadı bambaşka oluyor. Şimdi hepsini karıştırıyoruz. Sıra geldi lezzet katmak için baharatlara. Biraz kırmızı toz biber, kekik, karabiber, fesleğen, tuz ve şeker. Hepsini karıştırıyoruz. Hafif kıvamlı bir sos olacak. Gerekirse su ekleyebilirsiniz. Etleri pişirme zamanı geldi. Önce uygun büyüklükteki bir tavayı ocağa alıp iyice ısıtıyoruz. Tava ısındıktan sonra marine ettiğimiz etleri tavaya alıp yüksek ısıda mühürlüyoruz. Etlerin bir tarafı hafif kabuk bağlayınca çevirip aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyoruz. Burada amaç eti pişirmek değil, dış tarafında lezzetli güzel bir kabuk oluşturmak. Mühürlenmiş etleri bir kesme tahtasına alıyoruz. Et parçalarını uzun şeritler halinde kesiyoruz. Kesildiğinde iç kısımlarının pembe kaldığını görebilirsiniz. Bazıları eti bu halde sever ama biz biraz daha pişirmeyi tercih ediyoruz. Tüm eti bu şekilde keseceğiz. İnceliklerini siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok kalın ya da çok ince olmasınlar. Parmak kalınlığı idealdir sanırım. Etlerin hepsi kesilmişse
İkinci aşamaya geçebiliriz. Bonfile nispeten yağsız bir et olduğu için birazcık lezzet katmak için tereyağı kullanıyorum. Tavaya bir parça tereyağı alıyoruz. Ben 1,5 porsiyonluk bir kebap hazırladığım için tereyağı miktarı da ona göre az. Siz kaç kişilik yaptığınıza göre miktarı artırıp azaltabilirsiniz. Jülyen doğradığımız etleri tereyağının üzerine alıyor ve yağla birlikte biraz daha soteliyoruz. Bu şekilde hem etin içi biraz daha pişiyor hem de tereyağı etin her yerine dağılıp lezzet veriyor. Bu işlemi fazla uzatmanızı tavsiye etmem. Et zaten çok yumuşak. Fazla pişirdiğinizde eti kurutup lezzetini kaçırabilirsiniz. Tabii bu pişirme yöntemi bonfile eti için geçerli. Başka etlerde mutlaka bir ön pişirme yapmanız gerekecektir. Artık patatesleri kızartalım. Derin bir tencereye sıvı yağ döküyoruz ve kızması için ocağın altını açıyoruz. Patateslerimizi zaten suda bekletmiştik. İyice süzüp kuruladığımız patatesleri biraz tuzlayıp karıştırıyoruz. Tuzu sonradan katınca patatesin içine pek işlemiyor. Bu yüzden mutlaka önceden hafif bir tuzlama yapıyorum. Patatesin hepsini yağa atmadan önce bir deneme yapalım. Bir tanesini bu şekilde yağa attığınızda kenarda baloncuklar oluşuyorsa yağ yeteri kadar ısınmış demektir. Hepsini atabilirsiniz. Patatesleri bu şekilde hiç ellemeden kızarmaya bırakıyoruz. Biraz kızardıktan sonra şöyle bir karıştırıyoruz ki hepsi eşit şekilde renk alabilsin. Artık kağıt bir havlu üzerine alabiliriz hepsini. Kağıt havluyu almadan yağının iyi süzüldüğünden emin olun. En sevdiğim kısım tabii ki sunum. Tabağımızın altına kıtır patatesleri alıyoruz. Üzerine de sarımsaklı yoğurt. Ben sarımsaklı yoğurdun içine labne peyniri de kattım. Hatta patlıcan yemeği videomuzdan bu yoğurdun detaylı şekilde yapılışını izleyebilirsiniz. Yoğurdun üzerine etlerimiz, en üstte de domates sosu. Bu muhteşem yemeği maydanoz yapraklarıyla süsleyip ikram edebilirsiniz. Gerçekten muhteşem oldu. Sanırım benim en sevdiğim kebap bu. Evde yapılınca da bambaşka oluyor tabii. Huzurlu aile sofralarınızda afiyetle yiyeceğiniz ve denettiğiniz herkesin beğenisini alacak bir tarif daha ekliyoruz tarif defterinize. Umarım en kısa zamanda dener ve sonuçlarını da bizimle paylaşırsınız. Malzeme listesini açıklamalar bölümüne her zamanki gibi ekliyorum. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olun. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.